Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere göçmen çorbası tarifi vereceğim. Oğmaç çorba. Göçmenlerin çok hazırladığı bir çorba. Nasıl yapılır? Gelin hep birlikte öğrenelim. Bunun için kabımın içine 2 su bardağı un koyuyorum. 1 adet yumurta. Şöyle biraz göz ayarı tuz. Yarım çay bardağı, tam yarım da değil, su ilave ediyorum. Evet, bugün göçmen çorbası yapacağız. Olmaç çorba. Şimdi parmağımızın ucu ile parmaklarımızın ucu ile şöyle koyduğumuz malzemeleri iyice karıştırıyoruz. Hamurdan hazırlanan bir çorba hazırlayacağız bugün arkadaşlar. Çok az malzemeli ama oldukça da lezzetli olan bir çorba. Evet, gördüğünüz gibi kabımızın içinde unumuz bitti. Ama şu anda hazır olmadı. 1 bardak un daha doldurdum. Şimdi 2 elim ile birlikte undan azar azar ilave ederek şöyle elim ile ovuşturacağım. Bunun ismi de buradan geliyor sanırsam. Şöyle elim ile bakın bu şekilde ovarak hamurları ufak ufak parçalara böleceğim arkadaşlar. 1 bardak unu bu şekilde kullanacağım. Bu çorbayı genelde rahmetli annem çok yapardı ve ben severek tüketirdim. Bugün sizlere bu çorbayı hazırlamak istedim. Evet, gördüğünüz gibi hamurumuz ne kadar bulgur bulgur oldu. Şöyle iri parçalar varsa onları da koparalım. Bu şekilde hazırlıyoruz. Tenceremizi ocağa koyduk. Ocakta kaynamasını bekledik ve kaynadı şu anda. Yarım tencere su koydum. Ocakta kaynadı. Şimdi üzerine hazırlamış olduğum hamurları şöyle elim ile döküyorum. Birden hepsini boca etmeyelim ki löp hamur olmasın. Bakın bu şekilde dağıtarak elim ile kaynayan suya ilave ediyorum. Daha sonra da karıştırıyorum top top olmaması için. Evet, bu şekilde biraz soğudu suyumuz. Hamurlar soğuk olduğu için biraz kaynamasını bekledik ve şu anda çorbamız yavaş yavaş kaynamaya başladı. Bir 5 dakika gibi bir zamanda pişecektir hamurlar. Ufak hamurlar olduğu için çok çabuk pişecektir arkadaşlar. Piştiğini de belli eder, zaten çorbamız koyulmaya başladı ve yavaş yavaş pişmeye başladı. Şöyle üzerine birazcık da tuz atıyoruz. Göz ayarı. Tuzu istediğiniz kadar atabilirsiniz bu aşamada. Ocağı kapattım. Daha fazla koyulmasın diye. Burada benim 2 su bardağı yoğurtum var. Süzme yoğurt. Sulu değil arkadaşlar. Şimdi yoğurtu bir kaşık ile çırpıyorum. Çorbamdan azar azar içine ilave ediyorum. Bakın çırpmaya devam ediyorum. Yoğurtu biraz açtıracağım arkadaşlar. Süzme yoğurt olduğu için açtırıyorum. Süzme yoğurtlar genelde ekşi olmaz arkadaşlar. İsterseniz bu çorbaya süt de koyabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Ama sütlü çorbayı ben pek sevmediğim için genelde yoğurtlu yaparım. Çırptığım yoğurdu bakın çorbamın içine döküyorum. Şöyle sürekli çırparak yoğurdun kesilmemesi için çırpıyoruz. Şimdi üzerine yağını haşlıyoruz. Biraz tereyağını tavamda eritiyorum. Üzerine kuru nane ilave ediyorum bir miktar. Kırmızı pul biber de yapabilirsiniz. Salça da yapabilirsiniz. Ben kuru nane kullanacağım. Ve şöyle çorbamın üzerine gezdiriyorum. İnanın harika bir çorba oldu arkadaşlar. Bir taşım hemen kaynattıktan sonra zaten çorbamız hazır olmuş olacak.
Bakın ne kadar güzel bir çorba oldu. Evet. Bir taşım ocakta kaynattım ve ocaktan aldım. Çok değil arkadaşlar. Hemen bir taşım kaynatın, fazla değil. Gördüğünüz gibi muhteşem bir çorba hazırladık arkadaşlar. Şimdi sizlere servisini yapacağım. Şöyle servis tabağına bol kepçe koyalım. Olma çorbamız hazır arkadaşlar. Bakın şöyle kenara çekelim. Üzerine birazcık tavamda nane sostan bırakmıştım. Şöyle kalan sostan da biraz üzerine gezdiriyorum ve mis gibi çorbamız hazır. Umarım sizler için hazırladığım ulmaç çorba tarifimi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizler de bu çorbayı çoluğunuza çocuğunuza yapıp yedirir. Çok sağlıklı, besleyici, doyurucu bir çorba. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Daha birçok yeni tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.